Herkese merhaba arkadaşlar. Naziş Bebekleri adlı kanalıma hoş geldiniz. 3. bölümle köpeğimize devam ediyoruz. Bu şekil kalmıştık. Gövdeyi bitirmiştik. Şimdi kafamıza başlayacağız. Ondan önce sizlerle kadifeden biliyorsunuz buzağı yapıyordum. Onun kafasını da bitirdim. Sizlere paylaşmak istedim. Şöyle gördüğünüz gibi ekrana sığmadığı için biraz yukarı kaldırıyorum. Evet, bu şekil çok kocaman, gerçek buzağdan bile daha büyük bir kafa oldu. Beyaz ipim yetmediği için siyah yerine kadifeli beraber ördüm. Diğerki yaptığımla birebir yapmak istiyordum aynı tarifi. Fakat dediğim gibi beyaz ipim yetmedi. Aynısını da buralarda bulamadım. O yüzden de artık mecburen siyahla beneyi beraber ördüm. Bu şekil. Gayet güzel, kolay oldu. Yerlerini ayarlayınca göz hizalarından daha önceki sayılarımıza göre hazırlayınca şuradan başlayınca böyle doğaçlama yaptım. Tabi biraz daha şöyle yapsaydım kesmeleri daha iyi olurdu. Bu şekil. Tekrar canlı yayında da devam edeceğiz. Bitmiş halini sizlerle sohbet edip hem de detaylarını da anlatacağım. Şimdi köpeğimizin kafasıyla devam edelim. Evet, yine sihirli halkamıza başlıyoruz. Yine size biraz daha ağır göstereyim yeni başlayanlar için. Orta parmağımızın üstüne 2 defa ipimizi bu şekil 1-2 kere doladık. Şöyle kavruyorum buradan da. Tığımı geçiriyorum ve bir tane zincir yapıyorum. Ve ipimi sabitledim. Şimdi çıkardım. Ve bu halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi kısa ipimi çekiyorum. Çektiğimde hangi ip geliyorsa, hangisi küçüldüyse bunu bırakıp onu çekeceğim. Şimdi ipimizi tekrar çekiyoruz iyice. Bıraktım. Diğer ipi çekiyorum. Evet. Ve sihirli halkamızı bu şekil oluşturduk. İlk ilmeğime batıp ilmek kaydırarak kapattım. Bu birinci sıramız. Bir zincir çektim. Şimdi bu araya farklı bir ip koyacağım. Sıramı belirlemek için. İkinci sıramızda hepsini çift batıyoruz. İsterseniz şu şekil yerinizi belirlemek için şöyle açılan ayraçlar var. Oraya takıp da yapabilirsiniz. Fakat tak çıkar zahmetli oluyor. O yüzden ben kullanmıyorum. Hızını kesiyor çünkü. Evet. Her ilmeğin içine 2 tane batıyoruz. 2 4 6 oldu. 8 10 ve 12. Her ilmeğe 2 tane battığım için ikişer ikişer saydım. 6 idi. Hepsini çift batınca sayımız 12 oldu. Şimdi ikinci sıramızı bitirdik. 12 olduk. Şimdi 3. sıramızdayız. Şimdi bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift. Bu şekilde bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz. 6 ile başlamıştık. O yüzden 6 tane arttırmamız var. Bir tek
bir çift, bir tek ve bir çift. En son her zaman çiftle bitiyoruz. Yani buradan da gidişatınızın doğru olduğunu anlayabilirsiniz. Her zaman tekle başlıyoruz, çiftle bitiyoruz. Şimdi sayımız 18 oldu. 3. sıramızı bitirdik. Buradaki tek tek saydığınızda 18 ilmek olacak. Şimdi 4. sıramızda bu sefer 2 tek, bir çift. Zaten örneğimize çıktı. Hep çiftlerin içine batıyoruz. Çiftler, çift, çift. Arada tekler var. Yeniden çiftin içine çift battım. Tekrar 2 tek. Bir çift. 2 tek. Sıra sona kadar 2 tek, bir çift. Ve sayımız 24 oldu. Tekrar 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. 2 tek ve yine en son çiftle bitirdik. Evet, 4. sıramızı bitirdik ve sayımız 24 oldu. 5. sıramızdayız. Şimdi ne oluyor? Her sıra 1, 2, 3 diye artmaya başlıyor. Hep bunların arttırma yaptığımız için her teklerde 1, 2, 3, 4 diye artacak. Şimdi 3 tane tek, bir çift. 3 tek, bir çift. Sıra sonuna kadar aynı devam ediyoruz. Evet, 5. sıramızda bitirdik. İlmek sayımız 30. Şimdi 6. sıramızda bu sefer 4 olacak. 3'tü. 4 tane oldu. 4 tane tek batıp bir tane arttırıyoruz. 5. yani çift battık. 2 tane ördük. Yani bir deliğe 2 tane battık. Tekrar 4 tane tek, 3, 4, bir tane çift. Bu şekilde sıralarımız devamlı bir tane artacak. 4, 5, 6, 7. En son top 12 tek, bir çift yapana kadar bu şekil arttırmalarımızı devam ediyoruz. Arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi kafamız şekli çıktı. Sadece yapmanız gereken buradaki arttırmalarınızın içine aynı yere arttırmalarınızı yapmak. Aralar düz. Buradaki arttırmaların her birine sadece çift batıyorsunuz. Bunlar düz, bunlar çift. Bakın 6 tane arttırmamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten şöyle şuralarda bir köşeler oluşuyor arttırmadan. Bunları kaçırmayın, takip edin. 6 arttırmanız olacak. Bu şekilde dediğim gibi en son 12 tek, bir çift olacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye devam edecek. Evet, kafamı en son 12 tek, bir arttır yaptım. 12 tek, bir arttır. Toplam sayım 84 oldu. Şuradan da bir daha bakalım. 1 ve 2. sırayı saymıyoruz. Ondan sonra çünkü 1, 2 diye başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buraya kadar gördüğünüz gibi 12 tek, bir arttır. 12 tek, bir arttır yaptık. Sayılarımızı. Şimdi arkadaşlar bundan sonra 12 sıra
84 ilmek olarak düz örüyoruz. Hiç eksiltme, arttırmamız yok. Hepsi tek batıldı. 12 sıra düz ördük. Şimdi burada sıra başım burası, ipimi buraya taktım, sıra başımız. Buradan 25 tane şimdi düz örüyoruz. 25 tane ilmeğimi tek battım. Şimdi 26.'ya da çift batıyoruz. 2 tane battım. Bir tek, bir çift, bir tek ve bir çift. 3 tane arttırma yapıyorum. Burası bizim gözümüzün altı. Biraz sonra üstüne gözlerimizi takacağız. Şimdi 10 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane düz ördüm. Tek battım hepsine. Şimdi bir arttır. Diğer gözümüzün altı burası. Bir ör. Bir arttır. Bir ör. Ve bir arttır. Evet. Bu şekil 3 tane arttırma yaptık. Bir de burada 3 arttırma yaptık. 6 tane arttırmış olduk. Ve sayımız 90 oldu. Evet, arttırmadan sonra burada 39 tane sık iğnemiz kaldı. Hepsine tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar düz öreceğiz. 39 ilmek olarak. Evet, göz altındaki arttırmamızdan sonra 10 sıra düz öreceğiz. Yani 28. sıra ve 37. sıralarımızı 90 ilmek olarak düz öreceğiz. Şimdi bu arada gözlerimizi takalım arkadaşlar. Şimdi Minnoş da gözleri çıldırıyor tabii. Oynamak istiyor. Şimdi gözlerimizi takalım. Bu arada geçen gün bu gözleri takacaktım. Elimde bunlar vardı. Arkası kahverengi olanlar. Bunlar takıldığı zaman çıkabiliyor. Çektiğinizde geliyor arkadaşlar. O yüzden arkalarını yakıyorduk bu tür olduğu zaman. Şimdi internetten yeniden gözlerim geldi. Arkaları böyle beyaz olanlar güvenli kilitli göz oluyor. Bunlar çıkmıyorlar, sağlam. Şimdi ben bunlardan takacağım. Şimdi arttırmamız buradaydı. Göz altındaki arttırmalarımız 3 tane. Tam ortadaki arttırmamızın hizasını takip ediyoruz. Şuradan da en sonki arttırmamız 12 burasıydı. Buradan aşağı 10. sıra. Şimdi buradan aşağı sayıyoruz. Çiftten sonra tekleri, düz olanları 2, 4, 6, 8, 10. 10. sıramıza, yani şunu takibi, şu arttırmanın hizası, burayı takip ediyoruz. Zaten burada arttırmıştık. Bu arttırmanın da hemen 2 üstü, oradaki arttırmamızın üstüne takacağız gözümüzü. Ben orayı biraz makasımla açmıştım. Birinci böyle taktım. Arkalarında hemen takalım. Evet, gayet güzel yerine oturdu. Yine burada da diğer arttırmamız, ortadaki arttırmamız. Ortadaki arttırmamızın 2 üstü. Burası. Buradan aşağıda 10. oluyor. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10. sıramız. Burayı da şöyle biraz açtım. Bunu da buraya tak yapalım. Evet, güzelce gözlerimizi taktık. Ve bundan sonra dediğim gibi 10 sıra düz örelim. Evet, arttırmamızdan sonra 10 sıra düz ördük arkadaşlar. Arttırmamız burasıydı. 2, 4, 6, 8,
10 sıra hiç eksiltme arttırma yapmadık. 90 ilmek olarak düz ördük. Şimdi artık kesiyoruz. Keserken sıra başını takip etmiyoruz artık. Bunu hep bana soruyorsunuz çünkü. Bir kesip yine 6 öreceğiz. Benim kesme şeklim bu şekil. Bir kesip 6 tane tek batıyorum. 3 4 5 6 bir kesiyoruz. Öndeki katlardan alıyoruz. 1 2 kat alıp bir örüp ördük sık iğne olarak. Tekrar 6 tane tek batıyoruz. Bu şekil döne döne sırayı takip etmiyoruz. Döne döne hep 6 ör bir kez. 6 ör bir kez. Ta ki 43 kalana kadar. 2, 4, 6. Boynumuzda 43 kalmıştı hatırlarsanız. Ve kafamıza da yine 43 kalacak. Aynı şekilde dikeceğimiz için. Eşit olması için. Evet, bu şekilde kesmeye devam edelim. Dediğim gibi sıra takip etmiyoruz. Hep döneceğiz. Devamlı bir kez 6 ör, bir kez 6 ör yapacağız. Evet, kafamda kesmeleri bitirdim. En son burada 43 ilmeğim kaldı. Bir kez 6 ör, bir kez 6 ör hep tekrar yaptım döne döne. Hiç sıra takibi yapmıyoruz artık. Ve toplamda 5 sıra kesmişim. Artık kafamız bitti. Şimdi kulağımıza başlayalım. Kulağımı bir tane ördüm. İkinciyi de beraber öreceğiz. Evet, şimdi 13 tane zincir çekeceğim. Böyle bir tane sabitledim. Bir tane sabitledik. Bunu saymıyoruz. Bundan sonra 13 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çektik. Şimdi ikinci zincirime şöyle odaklayalım. İkinci zincirime birini atlıyorum. İkinciye 3 tane sık iğne dolduruyorum. Peş peşe ikinci zincirim içine peş peşe 3 tane sık iğne yaptım. Bundan sonra tek tek bütün zincirlerimin içerisine tek batıyorum. 10 tane zincirime de tek batıyorum. Evet, 10 tane zincirimin içine tek battım. Ve son kalan zincirime de yine 3 tane sık iğne yaptım. Köşeyi döndük. Şimdi bu taraftaki zincirlerimize de hepsine tek tek batıyoruz. 10 zincire tek battık. Toplam 26 oldu. Bu birinci sıramız. Evet, ikinci sıramızda ilk zincir sık iğnemin içine çift battım. İkinciye 2 tane batmıştım. İkinci sık iğneme 3 tane batıyorum. 1, 2, 3. Bir ilmeğin içine 3 defa sık iğne battım. Burada 2 tane artmış oldu. Evet, yanındakine de bir tane arttırıyorum. Çift battım. Ortadakine 3 batıyorsunuz. 2 yanlardakilere çift batıyorsunuz. Arkadaşlar ortadakini 2 tane arttırmış olduk. Evet, devam ediyoruz. 10 tane tek batıyoruz. 10 sık iğneye. Evet, 10 tane tek battık. 2, 4, 6, 8, 10. Yine deminki köşeye geldik. Bir ilmeğe 3 tane batmıştık. Şimdi buna da yine de daha önceki gibi
çift batıyorum ilk olana. Çift battım. Yani ilmeğin içine 2 tane sık iğne ördüm. İkinciye 1 2 3 defa battım. 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar üçüncüye köşemdeki çift battım. 2 tane battım. Bu şekil köşemizi döndük. Yine 10 tane sık iğneye tek batıyoruz. Evet, ikinci sıramızı bitirdik ve toplam 34 ilmeğimiz oldu. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramıza bir tane tek battık. Bir sık iğne yaptık yani. Bir arttır. Böyle çift yaptım. Bir tek battım. Yanındakine arttırmanın içine çift batıyorum. Tekrar çift batıyoruz. Tam bu köşede 2 tane arttırıyoruz peş peşe. Bir tane sık iğne tek battım. Tekrar bir arttırdım. Tam ortada 2 tane arttırıyoruz. Yanlarda birer tane. Şimdi 11 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane düz ördük. Zaten arttırmalarımız belli. Şu 2 V şeklinde olunca bunların üstüne arttırma yapıyoruz. Şimdi bir tane arttırdım tekrar. Bir tane tek ördüm. Bir arttır. Tekrar bir arttır. Gördüğünüz gibi demin 3 tane battığımız için burada 2 tane ayrı ayrı arttırma oldu. Tekrar peş peşe 2 arttır yapıyoruz. Bir tane tek ördüm ve bir arttır. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane arttırmamız var. Yeniden sıra sonuna kadar 10 tane sık iğne örüyoruz. Evet, 3. sıramızı bitirdik. Toplam sayımız 42 sık iğne. Şimdi bundan sonra 4. sıramızdan sonra 15 sıra düz öreceğiz. 42 ilmek olarak, yani notumda kaç yazmıştık? 4. sıra ve 18. sıraya kadar 42 olarak öreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi 15 sıra düz ördük. Şimdi 19. sıramızdayız. Burası başlama yerimiz. 4 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4. 4 tane sık iğne ördük. Şimdi 3 tane kesme yapıyoruz. 1 2 Evet, 3 tane peş peşe kestik. Tekrar 15 tane sık iğne örüyoruz. Bu araya düz örüyoruz yani. Evet, 15 tane sık iğne ördüm. Düz geldim. Tekrar buradan da 3 tane kesme yapıyoruz. Peş peşe 3 kesme. Evet, kesmelerimiz bittik ve sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Herhalde 11 taneydi. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane sık iğne yapacağız. Evet, kesmeden sonra 36 sık iğnemiz kaldı. Ve bir sıra daha düz örüyoruz. Ve ipimizi uzun kesip dikmeyi için ayırıyoruz. İpimizi uzun kestim. Ve toplamda 20 sıra örmüş olduk ve kulağımızı bitirdik. Şimdi ağzımıza başlayacağız. Evet, ağzımı ben örmüştüm. Buna sayılarını vereceğim. Çünkü aynı gidişatımız aynı. 12 tane zincir çekiyoruz. Ve ikinciye batıp yine ilk zincirimize 3 tane sık iğne yapıyoruz. 9 tane tek ördüm. Son kalan zincirimize yine 3 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sıramızda yine köşelere hepsine çift batıyoruz. Dördüncü sıramızda üçüncü sıramızda üçüncü sıramızda yine köşelerde bir arttır, bir ör, bir arttır, bir ör, bir arttır. Hep köşelerde arttırmaların içine batıyoruz. Daha öncekiler gibi. 1, 2, 3. Dördüncü sıramızda da 2 ör, bir arttır, 2 ör, bir arttır, 2 ör, bir arttır. Aralar yine düz. 3 sıra düz örüyoruz. 42 sık iğne olarak 3 sıra düz öreceğiz. Sonra tekrar bir arttır, 3 ör, bir arttır, 3 ör, bir arttır yapıyoruz. Sonra bir sıra düz öreceğiz. 48 ilmek olarak da bir sıra düz örüp ağzımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, şimdi gözümüzün beneğini yapalım. Bunun için 15 tane zincir çekeceğiz. Bir tane sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektim. Ve ilk zincirime batıyorum. Ve birleştirdik. İlmek kaydırarak birleştirdim. Şimdi bir örüp bir tane tek ördüm. İkinci zincirime çift batıyorum. Yanındakine bir tane tek batıyorum. İkinciye çift. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift. Zincirlerimin içine bir tek, bir çift. Bu şekilde devam edelim. Evet, bu arada arkadaşlar zincirlerinizi kendi gözlerinize göre ayarlayın. Benimki 12 milim göz. Ya 10 da olabilir. Bakmadım tam. Şöyle biraz şöyle baktığımda evet 12 milim gözüm. Ona göre sayın. Ben 15 zincir çektim. İpinize göre de değişebilir. O yüzden bu inceliğe göre 15 zincir. Daha kalınsa daha az yaparsınız. Zincirinizi çektikten sonra da şöyle içine bir koyun. Böyle ayarlayın. Şu an bir ördük, bir arttır, bir ör, bir arttık yaptık en son. Şimdi en son arttırma da bitti. Şimdi 2 ör, bir arttır yapacağız. Arttırmaların içine yine arttırma yapıyoruz. 2 ör, bir arttır. Sıra sonuna kadar 2 ör, bir arttır. Evet, beneğimizin 3. sırasını bitirdik. Bir arttır, 3 ör yaptık. Tekrar yaptık ve
35 ilmeğimiz oldu. Burada bitirmiş olduk. İlmek kaydırarak bu şekilde ilmek kaydırdık ve ipimizi dikeceğimiz uzunlukta kesiyoruz ve bitirmiş olduk beneğimizi. Evet, 3. videomuzdaki parçalarımızı hazırladık arkadaşlar. Kafamızı, kulak, ağız ve beneğimizi yaptık. Şimdi 4. videoda hepsini dikeceğiz ve bitirmiş olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. 4. bölümümüzle köpeğimize devam ediyoruz. Şimdi başlamadan önce size kadifeden buzağı ördüm biliyorsunuz. Onu bugün tamamen bitirdim ve şu şekil göstermek istiyorum. Oradan gördüğünüz gibi bize bakıyor. Sevimli sevimli. Boyumuz 62 santim oldu. Evet, sayılarımız aynı. Sadece kafasında 12 arttırma yapmıştık biliyorsunuz. 12 ör bir arttır. 12 ör bir arttır vardı. Onu yapmadım sadece o arttırmayı. Çünkü ip çok gidiyordu. Kafada zaten bayağı büyük oldu. O artışımı yapmadım. Gerisi hepsi aynı. Bunu da buradan göstermek istedim. Zaten canlı yayın yaptığımızda da tekrar göstereceğim. Şimdi size bu 3. bölümde ağzımızın sayılarını vermiştim. Hızlı geçtim. Müsait değilim çünkü artık yanında eşim de vardı. Televizyonu açıp kapat falan biraz kafamı da karıştırdı. O yüzden şimdi önce ağzı örerek başlayacağım. Çünkü bana göre belki o an kolaydı ama hani ben anlıyorum ama anlamayan arkadaşlarımız var. Onlar için şimdi yeniden sayılarını örerek anlatacağım. Önce 12 tane zincir çekelim. Şöyle bir tane sabitleme zincir yaptık. Bundan sonra 12 tane şöyle ışığımı ayarlayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, böyle güzel tığ almıştım ama bayağı pahalı bir tığlardan 30 TL. Fakat bizim minnoş dişiyle hep buraları tırtıklamış. O yüzden zor arıyorum. Şimdi arkadaşlar 12 tane zincir çektim. Hemen biri atlıyorum. İkincinin içine yine daha önce yaptıklarımız gibi 3 tane sık iğne dolduruyorum. 2 ve 3. 3 tane bir anda bir deliğin içine 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi 9 taneye 9 zincirin içine tek batıyorum. 9 sık iğne yapıyoruz. Son kalan zincirimin içine de yine 3 tane sık iğne doldurdum. Evet, köşeyi döndüm. Şimdi bu taraftaki zincirlerimin içine tekrar yapacağım. 9 tane de bu taraftan sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar tepsine tek batıyorum. Evet, birinci sıramızı yaptık ve toplam sayımız 24 oldu. Şimdi ikinci sıramıza geldik. Yine bu 3 tanenin içine köşede 3 tane yapmıştık. 3 tanenin üçüne de çift batıyoruz. Birinci arttırma, ikinci ve üçüncü arttırma. Üçüne de çift battık. Şimdi 9 taneye tek batıyoruz. Altı, 7, 8, 9 tane hepsine tek battım.
Şimdi köşeye geldim. Yine bu 3 taneye çift batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. Bu şekilde köşeyi döndük. Tekrar 9 taneye tek batıyoruz. Burası da ikinci sıramız. Evet, ikinciyi bitirdik. Ve ilmek sayımız 30 oldu. Şimdi 3. sıramızdayız. Bu sefer bir tek battım. Arttırmanın içine arttırma yapıyorum. Bir tek yaptım. Bir çift oldu. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. 3 tane arttırmaların içine yeniden 3 tane arttırmış olduk. 10 taneye tek batıyoruz. Evet. 10 taneye tek battık. Tekrar arttırıyoruz. Birinciyi arttırdım. Bir tane tek ördüm. Bir arttırdım. Bir tane tek. Bir arttırdım. 3 tane artış yaptım. Şimdi 9 taneye tek batıyorum. Evet, 3. sıramızı bitirdik ve sayımız 36 oldu. Şimdi 4. sıramızdayız. 2 tek, bir çift yapıyoruz. Bu şekil 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift, iki tek, bir çift. 3 tane arttırma yaptık. Yine arttırmaların içine arttırma yaptık. 11 tane tek batıyoruz. Evet, 11 tane tek battım. Şimdi yine arttırmanın içine arttırma yapıyorum. Birinci arttırma köşemdeki 2 tane tek. İkinci arttırma 2 tane tek. Ve üçüncü arttırma. Evet, bu şekilde. Sonra sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Evet, 9 tane tek battım ve 4. sıramız bitti. Ve buradaki sayımız 42 oldu. Şimdi bundan sonrası buradan devam edelim. Bundan sonra 3 sıra düz örüyoruz. 1, 2, 3 sıra gördüğünüz gibi. Ve bir daha arttırma yapıyoruz. Aynı şekilde aynı arttırmaların sırasından bir tane arttırır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Aynı şekilde buraya düz geliyoruz. Yine arttırmalarımızın hizası bir arttır, 3 ör, bir arttır, 3 ör, bir arttır. Ve toplam sayımız 48 oluyor. 9. sırayı da düz örüyoruz. Bir sıra düz örüyoruz arkadaşlar. 9 sıra olmuş oluyor. Buradan
şuradan itibaren 2, 4, 6, 8, 9 sıra örmüş oluyoruz. Evet, şimdi kuyruğumuza devam edelim arkadaşlar. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi ilk ilmeğimin içine çift batıyorum. Bir tane tek battım. Bir çift ördüm. Bir tane tek battım. Bir çift ördüm. Ve bir tane en sonki tek battım. Çiftle başladım. Tekle bittim. Ve sayımız 9 oldu. Şimdi ikinci sıramızı yaptık. Üçüncü sıramızda hepsine tek batıyorum. Evet, 2 sıra düz ördüm arkadaşlar. Yani 3 ve 4. sıraları düz ördük. 9 ilmek olarak. Şimdi 5. sıramızda yeniden bir tane arttırmayla başlayacağım. Yine bir arttırla başladım. 2 tane tek ör. Bir arttır. İki tane tek ör. Yine bir arttır. İki tane tek ör. Tekle bittik. Çiftle başladık. Tekle bittik. Bu şekilde kuyruğumuz. Yeniden 2 sıra düz örelim. Evet, 2 sıra düz ördükten sonra 8. sıramızda 5 tane ilmeğe çift batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane çift battık ve geri kalan sıra sonuna kadar düz örüyoruz. 2 sıra düz öreceğiz. Daha sonra ve kuyruğumuzu yaptık, bitirdik. 17 veya benim şu an 18 çıktı. 17 olması lazımdı. Onda bir fazla mı battım bilmiyorum. Önemli değil. Benimki 18 ilmek. 17 de olur. Sorun değil, bir tane eksik veya fazla. Evet, kuyruğumuzu bitirdik. Artık dikme işlemlerimizi yapalım. Evet, önce gözümüzün beneklerini dikmekle başlayacağız. Bunun için şu uzun ipimizi burnu dikeceğimiz tarafa ayarlayalım. İçeride kalsın. Böyle burnu diktiğimizde şu şekil içeride kalacak. Buradaki hata da yani şu görüntümüz saklanmış olacak. Şimdi toplu iğneyle tutturalım. Güzelce yerimizi tutturalım şu şeyle. Evet, göz beneğimi ayarladım. Toplu iğnelerle tutturdum. Şimdi hemen şuradan başlıyorum. Hemen karşısındaki ilmekten daha önce yaptığımız gibi kafalarda, diğer dikişlerde karşılıklı dikiyoruz. Her küçük ilmekten küçük küçük dikişler alacağız.
Hiç atlamayalım. Ufak ufak dikelim arkadaşlar. Evet, gözün beneğini diktim arkadaşlar. Şimdi şuradan tekrar batıp şu gözümün çevresinde bir iki tane daha dikeceğim. Sabitlemek için göz beneğimi. İğne ardı olarak arkadan birkaç tane yapacağım zaten. Fazla değil. Takma gözü olduğu için sorun oluyor tabi. Şuradan bir çıktım. Böyle 3 yerden yaptım. Sabitledim. Şuradan bir yerden çıkıyorum. Tüyüm atacağım ve ipimi keseceğim. Evet. Burayı da böyle sabitledik. İpimizi de şurada yine buradan başka yerden çıkalım. Bu şekilde diktik arkadaşlar. Evet, şimdi ağzımızı dikeceğiz arkadaşlar. Bunun için de burun, yani hem burun hem ağız oluyor. İçine biraz elyaf koydum. Şöyle biraz pusturmaya çalışıyorum. Şimdi bunu gözümüzün tam şu siyah yerlerine denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Sonra tekrar elyaf dolduracağız. Şimdilik bu kadar koydum. Rahat dikmek için. Uzun iğnelerimle bu şekil sabitledim. Sonra tekrar dediğim gibi içine elyaf dolduracağız. Evet arkadaşlar, ağzımızı demin benekte yaptığımız gibi aynı şekilde diktim. Şurada bir boşluk bıraktım. Buradan da elyafımı tekrar çok şu an boş. Güzel dolduruyorum. Çünkü zamanla da boşalacağı için doldurmamız gerekiyor. Evet, bu kadar yeterli. Evet, devam edelim dikmeye. Evet arkadaşlar,
Ağzımızı güzelce diktik. Şimdi burnumuzu yapalım. Bunun için kahverengi ipimi uzun bir şekilde ipime geçirdim. Şimdi yerini belirleyelim top iğneyle. Evet arkadaşlar, burnumun yerini belirledim. Şu ağzımızın ilk başlama yerinden yukarıya 1, 2, 3, 4, 5. sıramıza arada 8 tane olacak şekilde şuraya takip edersek ilk başladığımız sırayı, biri burada. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'ye de topla iğnemi yerimi belirledim. Şimdi buradan kafadan gireceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ağzımızın dediğim gibi şu başladığımızın hizası. Buradan çıktıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'ye batıyorum. Şu derin alıyorum. Derinden alarak 5-6 defa gideceğiz. Çift katlı olduğu için de tam böyle en sonki yerimde ayarlıyorum. Öyle çekiyorum. Muntazam olması için. Tekrar yapıyoruz. Evet, en sonki çekerken boylarını iyice ayarlıyoruz. Elimizle. Sonra hepsini bir çekiyoruz. Bu şekilde bakalım en son kaç defa, biraz dolana kadar yapacağım. Evet arkadaşlar, burnumu 7 defa aynı şekilde hep buradan atıp buradan çıktık. Şöyle elimi iğnemizi de düzeltelim. İpimizi. Şimdi bu 8.'yi de yine buradan çıkacağım ama ağzın içinde, buranın arası 11'di. Tam ortası 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burası. Şimdi buradan topla iğnemizi koyalım oraya. Buradan çıkacağız. Yine aynı yerden girdim. Tam ortadan çıkıyorum. Yine böyle dikkat edelim. Aynı boyda olsunlar diye. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi ağzımız için yukarıdan doğru şöyle gülen bir ağız yapacağız. Buradan tekrar çıkıyorum. Şu yukarıya gidiyorum. Şimdi ağzımız gülen ağız için şöyle detayını yapalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5.'ye battım. Tam ortadan çıkıyoruz. Evet. Bu şekil ağzımızı yaptık. Yine ortaya batıp benim iğnem kısa olduğu için şimdi bakayım çıkabiliyor mu? Çıkıyor. Buradan çekeceğim. Evet, ağzımızı da yapmış olduk. Şimdi kulaklarımızın toplayla yerini belirleyelim. Evet, yaptıkça köpeğimiz
Evet, kulaklarımızı Tam göz ortalayacağız. beneğimizin tam hizasından Kafamızın dikelim arkadaşlar. orta kısmını. Ben çünkü daha sonra kulakları söktüm. Çok yukarıda olduğu için 3 sıra daha aşağıdan diktim. 3-4 sıra daha aşağıdan tam göz beneğimin hizasından diktim. Bunu da unutmayın. Evet, şimdi birinci gözümü ben diktim. Yerini belirledim. Evet, birinci gözümüzü diktim. Yerini belirledim. Şimdi diğer gözü de beraber yapalım. Yine tam karşısı, ortası. Önce kulağımızın şu kısmını teyerleyelim. Evet, şu açıklığı önce teyerle kapatalım. Şuradan bir sıra başına gideyim önce. Buradan karşılıklı şöyle bir kapatıyoruz. Evet, kulağımızı buradaki arttırmamızın 12. sırasının tam üzerine koyacağız. Şöyle ortalıyoruz. Şöyle baktığımızda 12. burası tam üzerine koydum. Buradan toplu iğneleri tutturalım. Evet, şöyle baktığımızda ortalanmış mı? Özellikle tepeden baktığımızda gördüğünüz gibi tam ortalı. Şu an eşit. Şimdi buradan yine daha önce yaptığımız gibi iğne ardı şeklinde şu ilk başladığımız yeri 2-3 defa gidelim. Buralar çünkü çocuk oynarken kulağını çekerken koparabilir. O yüzden burayı 3 kere gittim geldim. Dikişleri çünkü çok önemli. Çocuklarımız sonuçta oyun oynuyorlar, yaramazlar. Evet, bu tarafa doğru gitmiyorum da hep bir arkaya gidiyorum. İğne ardı, arkadan. Buradan çıktım. Evet, tekrar hemen arkaya gidiyorum. Derinden aldım. Evet, tekrar arkaya. Arkadan, derinden. Evet, insanın gerçekten parmakları mahvoluyor dikiş yaparken. Yine arkadan ve en sonluyu yine en az 3 kere burayı sağlam dikelim. Arkadaşlar. Derinden de alsak daha da iyi olur. Elyaftan. Sağlam oyuncaklar olması için. Evet, bu şekil. Şimdi buraya tüyüm atacağım. Evet, tüyümü attık. Buradan bir yerden çıkıp ipimi koparacağım. Evet, kulaklarımız hazır. Evet, köpeğimizin kulaklarını bitirdik. Şimdi saçlarını yapalım. Arkadaşlar, bunun için yine kahverengi ipimizle 4 parmak olarak böyle biraz saracağım. Şuradan bir kenarından kesiyoruz.
Evet, saçlarımızı yine bebeklerde yaptığımız gibi, evet, bebeklerde yaptığımız gibi ortaya, ipimizin ortasından şurada birkaç 1 2 3 4 her sıraya saçlarımızı takacağız. 3-4 sıra yapacağız bunu. Şimdi biraz yapalım bakalım. Ondan sonra ayarlarız. Böyle buradaki iç kısma saçlarımı takacağım. İçten geçiriyorum. Evet, bu şekil takmaya devam edelim. Bir tane daha göstereyim. Şimdi bu birinci sıraydı. Hemen bir yanındakini yapacağım. Sık sık. Sonra da bir dahaki sıraya buraya bu şekilde devam edeceğim. Birkaç sıra. Evet, saçlarımı arkadaşlar 2-3 sıra sık olarak hepsini taktım. Şimdi biraz uzun geldi bana göre. O yüzden 1 santim kadar keseceğim. Kulakların hizasına geldi çünkü düştüğünde. Buradan 1 santim kesiyorum. Yani şöyle yaptığımızda yine bile biraz uzun gibi. Şimdi arkadaşlar tek tek bunları açacağız. İsteyen açmayabilir. Bu şekilde de beğendiyseniz biraz daha kesebilirim de. Yine de kulaklarını açmasını istemiyorum. Bunları da böyle açacağım. İpliklerimi tel tel olsun diye. Dediğim gibi siz açmayabilirsiniz de, isteyen böyle de kalabilir. Ben şöyle iğnemin ucuyla şu şekil açacağım. Evet, bu şekil açacağım arkadaşlar. Evet, saçlarımızı da tek tek açtık arkadaşlar. İsteyenler tabii. Şimdi en son gözümüzü çukurluk vereceğiz. Onları çekeceğiz. Şimdi uzun iğneme kendi rengli ipini taktım. Ucunda tüyüm attım. Şimdi gözümün tam ortasından gireceğim. Orta hizadan. Hemen yanındaki karşısı oluyor yani. Karşısındaki ortadan. Dilden çıktım, boyundan. Şöyle yukarıda kalacak. Güzelce çekiyoruz aşağı arkadaşlar. Çünkü zamanla da bırakıyor zaten. Tekrar ikinci yapıyoruz. Bir kere yapmakla olmuyor. Zamanla bırakıyor çünkü. Yine aynı yerden. İyice çekelim. Evet, ipimiz aradan gözümüzün içinden geçecektir. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi ne kadar köpeğimiz değişti. Yani bu göz çukuru, gözlerimizi çekmek çok önemli. Yine aynısını bu sefer diğer gözümüzü yapıyoruz. Yine hemen karşısından yine battı.
ikinciyi bir daha. Evet, gözümü iyice çekiyorum. Bu ikinci yapışı. Hemen karşıdan yine çıktım. Bir daha çekiyorum ki evet, güzelce. Bu arada gördüğünüz gibi elim iğne battı. Bundan da kan oldu. Hemen silmem lazım. Arkadaşlar bunu da buraya iç kısımdan şöyle buraya tüyüm atacağım. İçteki tek katı. Evet, her yer kana bulandı bu arada. İlk defa başıma geldi. Yani böyle çekimde başıma geldi. Her zaman oluyor da çekimde böyle ilk defa böyle kan oldu. Evet, bunu da buradan kesiyoruz. Ve gördüğünüz gibi çok şirin oldu. Göz çekimi çok önemli. Evet, ben de bu hemen lekeyi sileyim. Evet, kafamızı da bitirdik. Şimdi gövdemizdeki askılarımızı yapalım. Kuyruğu bu şekil ben arkaya diktim. Normal daha önce diktiklerimiz gibi. Tam böyle lastiğinin bir altına ortalayarak dikeceksiniz. İçine yine elyafta koyacaksınız. Bu şekil kuyruğumuz. Şimdi bir tane askıyı yaptım. Sayısını belirledim. İkinciyi de beraber yapacağız. 63 tane zincir çekeceğiz. Şimdi 63 zincir çekip hepsine tekli trabzan yaptım. Tekrar buraya geldiğimde ilmek kaydırarak, yani ipi koparmıyorum, ilmek kaydırarak geldim. Şimdi ikinciyi yapacağım. Dediğim gibi 63 tane zincir çekelim. Evet, 63 tane zincir çektik. Şimdi dördüncü zincire 1 2 3 dördüncüye tığımın üzerine alıyorum ipimi, dördüncü zincirime batıyorum ve normal tekli trabzan yapıyorum. Bütün zincirlerime tek batarak trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün zincirlerimizi bu şekilde devam edelim. Evet, askımı bitirdim arkadaşlar. En sonki zincire kadar hepsine tek battım ve şu şekilde koyduğumuzda nereye geliyorsa oraya, o zincirimin üstüne ilmek kaydırarak bir zincir çekiyorum. Tekrar daha sağlam olsun diye bir tane daha yanına ilmek kaydıracağım. Yeniden bir zincir çektim ve ipimi keseceğim. Sonra bunu şu aralarda içeriden yürüteceğiz arkadaşlar. Şu şekil. Böyle saklayacağız iplerimizi. Böyle devam edeceğim sonra. Evet, askılarımızı bitirdik. Şimdi bunları böyle çapraz şekilde önde dikeceğiz. Biri de böyle bu taraftan. Düğmelerim. Bu şekilde 2 tane düğmem var. Tam böyle buraya oturtacağız. İğneyle dikeceğiz arkadaşlar. Evet, pantolonumuzun düğmelerini de diktik. Şimdi boynunun atkısı var arkadaşlar. Bunun için 160 tane zincir çekiyorsunuz ve hepsine tekli trabzan yapıyorsunuz. Bu kadar. Ucuna şöyle küçük bir püskül yaptım. Bunu da boynuna 2 defa dolayacağız. Aksesuar olarak. Şimdi artık en son boynumuzu dikeceğiz ve
videomuzu bitireceğiz. Bunun için ekranım karardı. Evet. Boynumuza bu şekil 2 karış boyunda elektrik teli takacağım ben. Uçlarını penselle kıvırdım. Siz isterseniz elektrik borusu, silikon, yani o gibi şeyler. Tükenmez kalemi mesela içinin tükenmezini atıp dışını bile kullanabilirsiniz. Hatta bunun boynu kısa olduğu için bu içine bir şey takmadan da durabiliyor arkadaşlar. Kafamız taşıyabiliyor. Fakat zamanla çocuk oynarken esneteceği için bence takmak daha garantili olur. Daha sağlıklı. Gövdemizi güzelce dolduralım arkadaşlar. Çünkü en önemli şey güzel doldurmak. Detaylara önem verelim. Yüzü mesela yüzün elyafı doldurduk kafayı. Daha sonra tekrar yanaklara doğru yoğunluk verelim. Şöyle ite ite elyafı elimizde güzel şekiller verelim. Şimdi elektrik telimizi bu kısmını içeriye koyacağım. Bu şekil. Şuradaki boşluğu da güzelce tekrar elyafla dolduracağım. Şu bütün olan elyaflar var. Bunlar bu değil de diğer elyaflardan varsa elinizde bu boyu kısmı için onlar daha uygun. Bu böyle minik minik uğraşıyoruz. Zor oluyor. Onları böyle doluyorsunuz falan boyuna doğru. O yüzden size de onlardan da tavsiye ederim. Ben her seferinde unutuyorum biraz da ondan almayı. Özellikle bu boyun kısmı için. Evet, burayı güzel muntazam dolduralım. Evet, kafamda yine parmağımla güzel yerini açıyorum. Ve dik olarak kafamı yerleştirdim. Şimdi daha önce diktiğimiz gibi ipim yanında bir kafadan bir boyundan dikeceğiz. Tam ortalayalım. Evet, boynumuzu dikerken yine bir sıra içeride kalacak boynumuzun. Kafamızın içine kalacak arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Tutması zor oluyor artık elimizde dikerken. Şöyle bir kafadan alıyoruz. Bir boyundan bir sıra alttan minik minik hiç ilmekleri atlamadan güzelce dikiyoruz sıkış sıkış. Bir kafadan evet, bu şekilde devam edelim. Evet, boynumuzu güzelce diktim arkadaşlar. Şimdi ben bu kulağımın yerini beğenmedim. Biraz yukarıda buldum. O yüzden şimdi bunu keseceğim. Burada da düzelttim. Diğer kulağı diktim. Bu da bu göz beneğimin tam hizasında. Gördüğünüz gibi tam o göz beneğimin hizasında diktim. Deminkinden sonra 4 sıra daha aşağıya diktim. Şurası söktüğüm yer. Şimdi bunu da sökeyim ve yeniden dikeceğim. Daha güzel olsun. Böyle çok beğenmedim çünkü. Çok yukarıda geldi bana. Evet, kulaklarımızı da düzelttik. Ve daha güzel oldu arkadaşlar. Boynumuzu da böyle küçük atkımıza takalım. Ve videomuzun sonuna geldik.
Bir videomuzu daha bitirdik beraber. Umarım sıkılmamışsınızdır. Güzel geçmiştir. Evet, bu şekilde boynumuza fularımızı da taktık. Bunu isterseniz arkaya tutturabilirsiniz, iğneleyebilirsiniz. Çünkü çocuklarımız onu mutlaka hemen çıkaracaktır. Evet, bu şekilde boynumuzda şöyle ölçtüğümüzde tepeden gördüğünüz gibi tam 35 santim oldu boyumuz. Evet arkadaşlar, bu şekilde umarım sevimli şirin köpeğimizi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Evet, canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.